Bütün gün sıcağın alnında yol alan otobüste nihayet akşamın serinliği çöküyor. Varşova'dan kalkan bu otobüs önce Polonya'nın sınırı Lublin'e, daha sonra ise Ukrayna'ya gidiyor. Yolcuların neredeyse tamamı orta yaşlı kadınlardan oluşuyor. Tahmin edilebileceği gibi hepsi ailesini görmeye gidiyor. Otobüsteki tek yabancı ise benim. Üstelik şoför dışındaki tek erkek de benim. Benim yolculuktaki rotamsa geniş çaplı bir şeyler aktarmak için oldukça sınırlı. 3 gün sürecek olan bu ziyarette ülkenin en batısında yer alan Lutsk ve Rivne'ye gideceğim. Elbette savaşa yakından tanık olmayı beklemek ya da sıcak çatışmalara dair bir şey ummak yanlış olur. Ancak buna rağmen genel bir resmin belli parçalarını gözlemleyebilirim diye düşünüyorum. Bu resmin ilk parçası ise savaş psikolojisi. Daha doğrusu savaşla yaşama psikolojisi. Rusya ile Avrupa arasında bir tampon olan Polonya sınırı savaşın başlangıcından bu yana bir gün bile sakinleşmedi. Başlarda mühimmat yüklü araçlar yoğunlukta olsa da bu sirkülasyon yerini yavaş yavaş sivillerin trafiğine bıraktı. Çoğunluğu artık iki farklı ülkede iki farklı hayata sahip olan binlerce insan savaşın rutin bir hal almasıyla birlikte sınırlar arasında gidip geliyorlar. Bu insanların ezici bir çoğunluğunu ise orta yaşlı kadınlar oluşturuyor. Zira erkekler savaşın başlangıcından bu yana artan bir şekilde orduya alınıyor. Başlangıçta sadece gençler ve orta yaşlılar orduya alınırken savaşın ilerlemesiyle birlikte artık yaşlı insanların da orduya alındığına şahit oluyoruz. Bundan dolayı eğer erkekseniz Ukrayna'dan çıkmak için ciddi gerekçelerinizin olması gerekiyor. Dolayısıyla savaşın normalleştirdiği ilk şey iki ülke arasında mekik dokumak oluyor. Sınır şehri Lublin'de verilen moladan sonra sınıra geliyoruz. Kinahnoka. Artık Lutsk bölgesindeyim, yani Ukrayna'da. Savaş koşulları gereği birçok kısıtlama var. Askeri bölgelerde fotoğraf ya da video çekmek de o kısıtlamalardan birisi. Hele ki askeri alanlarda görüntü almaya kalkışırsanız sizi kötü bir son bekliyor olabilir. Şehrin hemen birçok yerinde askerler var. Askerlerin fizyonomisi, yani aşağı yukarı görünüşü ve düsturu ise değişiklik gösteriyor. Kafamı her çevirdiğimde kimisi saçları ağarmış, üniforma düzeni olmayan farklı yaşlarda askerler görüyorum. Toplumun hızlı bir şekilde askerleşmesi savaşın normalleşmesine ve askeri düsturun kaybına neden olmuş. Sivil hayat ve askeri hayat arasındaki ayrım silikleşmiş diyebiliriz. Görmüş olduğunuz bu bina aslında bir okul. Ancak savaşın başından beri okullar, belediye merkezleri ve kamusal binalar sığınak olarak kullanılmaya başlandı. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Ukrayna'nın tüm bölgelerini şehir şehir görseydim eminim ki daha farklı bir şeye şahit olabilirdim. Ancak şimdiye dek gözlemlediğim en abes durum hava saldırısı alarmıydı sanırım. Günün herhangi bir saatinde telefonlardan alarmlar çalıyor ve dikkat, hava saldırısı ihtimali gibi bir uyarı tekrarlanıyor. Ukraynalılarsa alarma şöyle bir bakıp sonrasında havayı kolaçan ediyorlar. Teyakkuz halinden sonra hayata devam ediyorlar. Увага! Відбій повітряної тривоги. Увага! Відбій повітряної тривоги. Bir diğer mesele ekonomi. Ukrayna'da resmi rakamlara göre enflasyon son 5 ay içerisinde %13 ila 15 arasında gidip geliyor. Marketlerde temel ihtiyaç ürünlerinin çoktan 3 haneli fiyatlara çıktığını görebiliriz. Güncel olarak Ukrayna para birimi olan hryvnia'nın dolar karşısındaki değeri 36, euro karşısındaki değeri ise 39. Burada bir Ukrayna vatandaşı temel ihtiyaç ürünleri için aşağı yukarı 8.000 hryvnia harcama yapıyor. Savaşla birlikte boyatan dekomünizasyonsa Ukrayna'nın uğraştığı bir başka mesele. Özellikle savaşın başlangıcından sonra Rus etkisinden ve gölgesinden sıyrılmak adına Sovyetlerden kalan ne varsa daha bir hınçla yıkılıyor. Rusya'dan bağımsızlaşmak olarak yorumlanan dekomünizasyon 2014 yılında benimsendi. Şimdi ise bir tutum olarak sergileniyor. Nitekim geçtiğimiz günlerde 2. Dünya Savaşı'nın ardından Kiev'e dikilen Anavatan heykelindeki Sovyetler Birliği arması sökülerek Ukrayna sembolü konuldu. Burası Lutsk'a bağlı Manevçi şehrinin merkezi. Burada da bir zamanlar Lenin heykeli vardı. Sayılı günlerimin sonunda bu sefer bir akşamüstü kızıllığında Ukrayna'ya veda ediyorum. Savaşın gidişatına dair öğrenilecek ve görülecek birçok şey var. Fakat ne kadar fazla yer görsek de unutmamalıyız ki savaşlar perde arkasındaki masalarda ilerliyor.
orada başlıyor ve orada bitiyor. Görebildiklerimiz ise sahnede savaşı deneyimleyen halk oluyor.